Ölülerle dans eden ülke Madagaskar. Bu ülke öyle sıradan bir yer değil. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olmasının yanı sıra kendisine has özellikleri ve gelenekleri var. Bu gelenek ise Madagaskar'ı eşsiz bir yer yapması dışında bulunduğu bölge itibariyle de çok konuşulan bir yer. Kendisine has coğrafi özellikleri ve iklimi bulunan bu ülke dünyadaki en büyük ada ülkesidir. Çevresinde ise komşusu yok. Halkın çoğunluğu ise fakir sınıfında. Çünkü mevcut iktidar yıllarca yolsuzluk ile ülkeyi iyiden iyiye zayıflatırken her zaman olduğu gibi dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Fransa'nın yıllarca sömürgesi altında kalmış ve bu nedenle de yoksul olarak hayatlarını sürmüşler. Video başlamadan önce dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Katıl üyesi olan ve Twitch üzerinden ücretli abone olup maddi destek veren herkese de çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve ölülerle dans eden eşsiz bir coğrafyası olan ve 800 yıllık baobab ağaçlarıyla çevrili Madagaskar ülkesi adlı videoma hoş geldiniz. Halkın kendine has bir geleneği var. Eğer bir kişi öldüyse o kişi ölmüş sayılmıyor. Daha doğrusu beden çürüse bile o kişinin ruhunun yaşadığına inanılıyor. Bu sebeple her 5 ila 7 yılda bir büyük bir şenlikle ölen kişi mezardan çıkartılıyor. Daha doğrusu kemikleri. Kemikler temiz bir ipeğe sarılarak kişiyi herkes başının üstüne alarak birkaç tur döndürüyor. Bu ritüel müzik eşliğinde ve eğlenilerek yapılıyor. Bu sayede kişinin ruhunun memnuniyet duyduğuna inanılıyor. Sonuçta o ruh artık atalarıyla beraber güzel bir hayat sürüyor. Bu şenlik esnasında ise ölen kişinin aileleri yemek ve içeceklerle oraya gelenleri memnun ediyor. Bu şenliğe de Famadihan deniyor. Bu kelimenin anlamı ise kemikleri bükmek olarak geçmekte. Ancak şöyle bir durum var. Bu gelenek yüzünden yılda yüzlerce kişi maalesef ki ölüyor. Nedeni ise kara veba. Çünkü yoksul olan halkın çoğunluğu bünyesel olarak zayıf olmakla beraber hastalıkların yaygın oluşu bu tarz olayları tetikliyor. Bir de ölen kişi vebadan veya başka bir hastalıktan öldüyse Famadihan sırasında o yoğun kalabalıkla beraber hastalığın bulaştığını, bu sebeple de yapılmaması gereken bir gelenek olduğunu söyleyen yetkililer de var. Ancak birçoğu bunu umursamıyor bile. İkramlar gün boyu sürse de neden 5 veya 7 yılda bir yapıldığı sorusuna cevap halkın gerçek anlamda fakir olmasından kaynaklanıyor. Bir düşünün, halkın çoğunluğu geçimlerini pirinç tarlalarını ekerek veya biçerek karşılıyor. Para biriktirmesi de bir hayli zor. Fakir oldukları için de bu geleneği hemen yapmak yerine yıllarca para biriktiriyorlar. Halkın yoksul olmasının en büyük nedeni de elbette birincil olarak hükümetten kaynaklanıyor. Bu yetmezmiş gibi de Fransa hala daha sömürmeye devam ediyor. Her ne kadar bağımsız olarak bir hayat yaşadıklarına inansa da ülkede Fransızların etkisi muazzam. Çünkü halk birincil dil olarak Malgaçça kullanıyor ama Fransızca ikinci dil olarak geçmekte. Genelde bu iki dil ülkede yaygın. Para birimleri ise oldukça değersiz. Türkiye ile kıyaslayacak olursak bir Madagaskar ariyarı 0,0041 Türk lirasına tekabül ediyor. Geçimleri oldukça zor olan bu ülkede işte bu sebeple bu geleneği sadece 5 ila 7 yıl arayla yapabiliyorlar. Bu adayı ilk bulan kişi ünlü kaşif Marco Polo'dur. Kendisi burayı tarif ederken bir yanlışlık yapıp Somali'deki Mogadishu ile karıştırmış ve burayı Madagaskar olarak tarif etmiştir. Bu sebeple de ülkenin ismi benimsenip Madagaskar olarak kalmış. Adaya bakıldığında bir kızıllık hakim. Çünkü bu adanın toprak yapısı kırmızı ve
oldukça verimsiz. Bu sebeple de bu ülkeye Büyük Kırmızı Ada denmektedir. Her ne kadar verimsiz toprakları olsa da harika bir iklimi ve her yerde bulunamayan hayvan ve bitkilerin %90'ı bu ülkede yaşıyor. Bu özelliği ile yılda binlerce turisti çekse de görüldüğü üzere halka pek de bir faydası yok. Madagaskarlılar için baobab ağaçları onlar için kutsal sayılmakta. Her biri 1000 yıldan fazla yaşayabiliyor ve görüldüğü üzere oldukça da büyükler. Bu ağaçların özellikleri ise süngerimsi bir yapısı olup gövdesi tam bir su deposudur. Yaprakları oldukça büyük olabiliyor. Ancak genelde sürekli olarak döküldüğü için çıplak bir görünüme sahip. Çevresi 30 metre, uzunluğu ise 18 metreye kadar uzanan bu ağaçların en yaşlıları nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ölmeye başladığı, en yaşlı 13 baobab ağacından sadece birkaç yıl içerisinde 9'unun öldüğü tespit edilmiştir. Bilim adamları ise bu ölümlerinin nedenini bir türlü bilmiyorlar. Ancak sebebin iklim değişikliği olduğu tahmin ediliyor. Bu ağacın diğer özelliği ise Mısır firavunları tarafından ölümsüzlüğün veya uzun ömrün sırrı olduğu düşünüldüğü için birçok firavun mezarında da bu ağacın meyveleri bulunmuştur. Madagaskar inanılmaz bir cennet diyebiliriz. Kendisine has hayvanları olan ve en çok da nadir türler sınıfına giren lemurlara ev sahipliği yapıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi bu güzelim hayvanın da soyu tükenmeye başladı. Her ne kadar koruma altına alınsa da çıkan yangınlar onların besin kaynaklarını yok edip açlığa ve sonrasında ise ölüme sürüklüyor. Çok eskiden yaklaşık 600 yıl önce goril büyüklüğünde lemurların yaşadığı tespit edilmiş. Ancak soyları büyük ihtimalle insanlar sebebiyle tükenmiş. Madagaskar'da endemik olarak hayvanlar ve bitkiler yaşasa da bu oran azalmaya ve insan nüfusu artmaya devam ediyor. Ülkede yetişen bitkiler birçok hastalıkta ve ilaçta kullanılmakta. Bu ülkedeki koylar özellikle dalış tutkunları için özel bir yere sahip. Berrak su yapısı ve koyların ülkenin turist çekmesini kolaylaştırıyor. Ülkenin birçoğunda yol yok. Ulaşım zor. Ancak ülkedeki güzellikleri görmek için bence hızlı gitmeye gerek yok. Ülkenin bir güzelliği ise Afrika'daki gibi yırtıcı hayvanlarla dolu değildir. En büyük yırtıcı memeli 9 kilo ağırlığında olan fossadır. Bu sebeple de bir yerden bir yere giderken rahatlıkla ve güvenle gidebilirsiniz. Ancak sorun şu ki bu dünyada hayvanlardan çok insanların tehlikeli olabileceğini unutmamakta fayda var. Çünkü halkın fakir olması ve geçim sıkıntıları suç oranını bir hayli arttırmış durumda. Dünya standartlarına bakıldığında Madagaskar'da bu oran maalesef ki çok yüksek. Halkın nüfusu ise 21 milyondan fazla. Genel din anlayışı ülke genelinde nüfusun %52'si animizm ve atalara tapınma gibi yerel dinlere inanmaktadır. Madagaskar'ın %41'i Hristiyan dinine mensuptur. Burada Katolik mezhebine göre inancını yaşayanların oranı %23 olarak ifade edilirken Protestan mezhebine inananların oranı da %18 düzeyindedir. İslamiyet dinine inananlar ise Madagaskar'da azınlıklı bulunup nüfusun sadece %7'si İslami inançlara göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu zamana dek sizlere yapmış olduğum bu güzel ülkelere baktığımızda birçoğunun büyük devletler tarafından sömürüldüğü ve halkın gerçek anlamda sefalet içinde yaşadığını görüyoruz. Bu halkın baş kaldıramaması mı yoksa yönetimdekilerin gücünün çok olması mı bilmiyorum. Ancak kendi ülkeme baktığımda sanırsam her ikisi de diyebilirim. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.